Herkese merhabalar. Bugün sizler için yapımı oldukça pratik, aynı zamanda da çok güzel bir çörek tarifi hazırladım. Bu tarife ister börek deyin ister çörek çok lezzetli oluyor. Geceden hamuruna şekil verip sabah da pişirebileceğiniz pratik bir tarif. Buyurun hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler dilerim. İlk olarak çöreğimin hamurunu hazırlıyorum ve bunun için 2 su bardağı kadar ılık sütümü kasemin içerisine aldım. Ardından üzerine 1 çay bardağı olacak şekilde yoğurdumu ekliyorum. Şöyle 2 tatlı kaşığı tuzu ve 1 pakette kabartma tozunu ekledikten sonra tüm bu malzemeleri güzelce çırpma teliyle bir karıştırıyorum. Çöreğimin hamurunun içerisine ununu yavaş yavaş ve kontrollü olarak ekledim ve toplamda 5,5 su bardağı kadar un kullandım. Kase içerisinde ununu ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve yoğunlaşıp ağırlaşınca hamurumu tezgahımın üzerine de alarak 2 dakika boyunca tezgah üzerinde de güzelce bir yoğuruyorum. Çöreğimizin hamuru orta sertlikte bir hamur olacak. Şöyle yakından da size son kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde hafif ele yapışan orta sertlikte bir hamurumuz olsun. Şimdi hiç bekletmeden bezelere ayıracağım. Ben toplamda 6 eşit bezeye böldüm. Çöreğimizin hamuru mayalı bir hamur olmadığı için hiç bekletmeye gerek yok. Hemen bezeleyerek, şekil vererek servis tabağının içerisine alalım. Bu şekilde içe doğru katlıyorum ve sonrasında unlamış olduğum servis tabağının içerisine bezelerimi yerleştiriyorum. Çörek hamurunu bezelerken her birinin aynı boyutta olmasına özen gösterelim. Bu şekilde tüm bezelere şekil verdikten sonra üzerini kapatacağım ve tezgah üzerinde 10 dakika boyunca bezelerimi dinlendireceğim. Bezelerin üzerine bir streç filmle kapatıp bir de mutfak örtüsü örttükten sonra kenarda beklemeye alıyorum ve ben de bu arada tereyağımı eritiyorum. Yaklaşık 100 gram tereyağını güzelce ocakta eritelim. Yalnız bu aşamada dikkat edelim, tereyağımız yanmasın. Eridikten sonra altını kapatalım ve içerisine 1 çay bardağı olacak şekilde sıvı yağ ekleyerek bunu da kenara alalım ve kenarda soğumaya bırakalım. Dinlenen bezelerimden bir tanesini unlamış olduğum tezgahımın üzerine alarak açma işlemine başlıyorum. Bu tarifte oklava kullanmanıza gerek yok. Tamamen merdane ile açacağız. Diğer bezeleri de yine üzeri kapalı olacak şekilde kenarda bekletelim ki beklerken üzerleri kurumasın. Şöyle merdane ile güzelce her yerine eşit kalınlıkta inceltebildiğimiz kadar incelterek açalım. Çok incecik açmanıza gerek yok. Orta kalınlıkta olması yeterli. Şöyle yakından da size ne kadar kalınlıkta olduğunu da göstermek istiyorum. Bezeler kenarda dinlendiği için zaten kolaylıkla açılacaktır. Gördüğünüz gibi çok ince açmadım. Bu kalınlıkta olması yeterli. Şimdi açmış olduğum bezemin üzerine kenarda ılıtmış olduğum tereyağlı sıvı yağlı karışımdan 3-4 yemek kaşığı olacak şekilde dökerek her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Bu aşamada hiç kuru yer kalmayacak şekilde sürmeye de özen gösterelim. Yufkamı şöyle iki ucundan içe doğru katlıyorum. Uzunca bir dikdörtgen şekli meydana getiriyorum ve sonrasında tekrar üzerini yağladıktan sonra her iki ucu da yine birbiri üzerine kapatarak kare şeklinde bezemi katlıyorum. Her katlama işleminde güzelce bezemizin üzerini yağlayalım ki çöreğimizin içerisi kat kat olsun. Bu şekilde kare şekli vermiş olduğum birinci bezemi servis tabağına aldım ve şimdi diğer bezemi açacağım. Yine ilk bezemizde olduğu gibi aynı boyutlarda bezemizi tezgah üzerinde büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Bu çörek tarifi oklava kullanamayanların bile kolaylıkla yapabileceği çok pratik bir tarif oluyor. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, ikinci bezemi de bu şekilde açtıktan sonra onun da üzerini güzelce bir yağlıyorum. 3-4 yemek kaşığı olacak şekilde yağı döktükten sonra fırçayla güzelce hiç kuru yer kalmayacak şekilde yağlıyorum. Daha sonra kenara almış olduğum birinci bezemi tam ortasına yerleştirerek tekrar üzerine katlayarak aynı videoda gördüğünüz gibi son şeklini verelim.
Yine her katlama işleminde her yerini güzelce yağladıktan sonra diğer bezeleri de ikişerli grup halinde bu şekilde katlayarak servis tabağına alacağım ve sonrasında buzdolabının alt kısmında yaklaşık 10-15 dakika beklettikten sonra çöreklerime son şeklini vereceğim. Evet, diğer tüm bezelere de yine aynı işlemi yaparak bu şekilde katlıyorum ve servis tabağının içerisine alarak buzdolabında 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Dilerseniz bu tarifi akşamdan bu şekilde hazırlayıp buzdolabına kaldırarak sabah kalkıp son şeklini verip pişirebilirsiniz. Gayet pratik, aynı zamanda da çok lezzetli bir börek tarifi oluyor. Eğer hemen pişirmeyeceksiniz de dondurucu kısmına bu şekilde saklayarak sonradan çıkarıp yine son şeklini vererek pişirebilirsiniz. Evet, buzdolabında 10 dakika boyunca dinlendirmiş olduğum böreklerimden bir tanesini unlamış olduğum tezgahımın üzerine alıyorum ve merdane ile açarak son şeklini veriyorum. Bu aşamada içerisindeki tereyağı donacaktır. Şöyle üzerine bastırarak biraz genişletiyorum ve sonrasında merdane ile güzelce büyükçe bir dikdörtgen şeklinde böreğimin hamurunu açıyorum. Börek hamurumu bu şekilde uzunca bir dikdörtgen halinde açtıktan sonra ben orta kısmına biraz peynir ve maydanoz karışımı serpiştirdim. Bir tanesini sade, bir tanesini de peynirli olarak yaptım. Sizler de dilediğiniz şekilde, dilediğiniz iç harcıyla bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şimdi iç harcını koyduktan sonra iki köşesini videoda gördüğünüz şekilde üst üste katlayarak uzun ince bir dikdörtgen şeklinde hazırlıyorum ve sonrasında da yağlı kağıt serili olan fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Ben bezelerimden kalan 2 taneyi farklı bir şekilde değerlendirdiğim için bu tarifte size 2 tanesini yapımını sundum. Bu tarifle toplamda 3 tane bu şekilde dikdörtgen börek elde edebiliyorsunuz. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Şimdi yumurta sarısı sürdükten sonra bıçakla çok derin olmayacak şekilde çizikler atıyorum ve böreğimi önceden ısıtılmış olan alt üst fansız ayarda toplamda 30 dakikada 180 derecede pişirmeye gönderiyorum. Bu arada böreğimi de fırının alt rafına yerleştirdim. Benim fırınımın ayarına göre toplamda 30 dakikada çok güzel altı ve üzeri pişmişti. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre böreklerinizi kontrollü olarak pişirin. Şöyle ilk sıcakta çıktıktan sonra da yakından sizlere göstermek istiyorum. Üzeri altı çok güzel kızardı. Çok da lezzetli bir börek tarifi oldu. Şöyle soğuduktan sonra da böreğimi dilimleyerek size yakından iç dokusunu ve nasıl çıtır çıtır olduğunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi kat kat çıtır çıtır çok lezzetli bir börek tarifi oldu. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.